sevgili dostlar. Söz vermiş olduğum bir video var ki aylardır birçok örgüdaşım bekliyor beraber örelim diye. Özellikle yabancı sayfalardan o kadar çok soran vardı ki evet efendim o gün geldi. Erkek gömleğini birlikte örüyoruz. Öncelikle iki ayrı ip grubuyla ördüm. Aslında her ikisi de akrilik ve koton karışık ip grubu. Önümdeki gazal cins ile örülmüş. Gazal cinsin 11-13 kum rengi ile örülmüş bir gömleği diyorum. Aslında standart beden olarak da düşünebilirsiniz. Şöyle söyleyeyim, eğer çok aşırı kilolu bir beyefendiye hazırlamayacaksanız bu önümdeki large bedene uygun bir gömlektir. Ölçülerini az sonra vereceğim. Farklı bir renkle de birlikte örümüne başlayacağız. Detaylarını, ön bilgilerin hepsini size birazdan vereceğim. Dediğim gibi kum rengi gazal cinsin. Ölçüleri yatırdığımda, burada önümde yatarken ölçülerini hemen söylemek istiyorum. Yatırdığımda önüme genişliği 60 santim, yani çevresini 120 santim olarak düşünebilirsiniz gömleğin. Boyun uzunluğu ise o tabii sizin arzunuza göre istediğiniz uzunlukta hazırlamak. Boy uzunluğu da gömleğimin hemen söylüyorum 77-78 santimde boyunun uzunluğu. Öyleyse hemen kaç adet motif örmemiz gerekiyor ve motifleri hakkında bilgiye geçelim. Videoya kısa bir ara. Sizlere katıl butonundan söz etmek istiyorum. Katıl aileme destek olmak için butonu tıklayıp kendinize göre olan seçeneği tercih edebilir, bana destek olabilirsiniz. Tüm destekçilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Birlikte öreceğimiz renk ise Alize Cotton Gold'un 200 numarası. Hemen şöyle gösteriyorum. Alize Cotton Gold'un 200 numarasını kullanıyoruz. Bitiminde ne kadar ip gittiğini söyleyeceğim ama alttaki 50 gramlık gazal cinsin kum bejinden 17 tane kullandım. Bunu belirtmek isterim. 17 adet kullandım. Şimdi bunda ne kadar gidecek onu da söyleyeceğim sizlere. 112 tane motif örmemiz gerekiyor. Benim verdiğim ölçülerde yapmak isterseniz bu 112 tane motifimizin 5 sıra olarak hazırlıyoruz. Basit kare motif. Bu motifin yapımını sizlerle burada paylaşmayacağım. Çünkü defalarca kanalımda çektim. Hemen alta linki bırakıyor olacağım. Şu tarz motifler hazırlıyoruz. 5 sırada bakın oldukça küçük çünkü 2 milim tığ kullanarak öreceğiz. 8,5 santim motiflerim. 8,5 santim. Yani 2 milim tığla motifleri örüyorum. Bu ölçüye erişmek için bir de erkek gömleği tok dursun, kumaş hissi yaratsın istedim. Çok dökümlü, delikli olsun istemediğim için de böyle çalıştım. 2 milim tığla da birleştireceğiz. 112 tane motifimizin 6 çarpı 8, 48 tanesini arkaya, 24 artı 24 motifi sağ ve sola, 8 artı 8 motifi de kollara yerleştireceğiz. Sayılarımız da böyle. Ben size bir tane kolun üzerinde birleştirmeyi göstereceğim. Nasıl bir birleştirme yaptığımızı kolu beraber yapacağız. Sonra siz o mantıkla da bütün bir bedeni, önleri ekleyebileceksiniz. Daha sonra ise hırkanın, gömleğin etrafını ne şekilde öreceğiz ve düğmelerimizi daha dikmedim. Düğme de dikeceğim bu arada. Düğme için iliklerimizi ne şekilde açacağız? Onları da sizlerle paylaşıyor olacağım. Öyleyse ilk olarak siz motiflerinizi hazırlayın alttaki linkten. Sonra da hemen birleşmesine geçelim. Kol parçasını birleştirirken tekniği kavramış olalım. Bunun için ilk olarak şöyle uzunlamasına birleştireceğim. Ve şu 2 tane motifimi alıyorum. 2 tane motifimi aldıktan sonra tığda ilmeğimi zaten çıkarmıştım. Şöyle elimle alttaki şu ipi şurada tutup
arkadan köşesine batıyorum. Şu ipi ilmeğimin içinden geçiriyorum. Daha sonra bu iki motifin tabi arka yüzleri birbirine bakıyor. Buradaki boşluğa batıp yine ipi alıp ilmeğimin içinden geçiriyorum. Motifler ön yüzleri dışa bakıyor, arka yüzleri üst üste ve ilmeklerin, bakın şimdi, her bir ilmeğin direkt içine batıyorum. Bu V olan kısmı yukarıda kalıyor. İkisi de ipi kaydırıyorum, çıkartıyorum. Tığ ince olduğu için bir miktar ipim katlarına ayrılıyor. Burada zorlanıyorum aslında ama yapacak bir şey yok. Daha sonra buradaki V'nin içinden batıp yine ipimi kaydırarak çıkartıyorum. Sırasıyla bu motifin içinden çıkıyorum. Bu motifin içinden batıp alıyorum. Battım, kaydırarak çıkarttım. Buradan battım, yine kaydırarak çıkarttım. Buradan battım, aldım. Buradan battım, yine aldım. Bu tekniği birçok kez birçok parçada kullandık aslında. Daha önceden öğrenen arkadaşlarım mutlaka vardır. Şimdi şöyle çıkarttım. Bu sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edeyim. Tabii ki bu teknikte zorlanan varsa dikerek de devam edebilir. Sonuna kadar geldim. Son 2 trabzanı da ekledikten sonra, şimdi pardon burayı da almışım. 2 trabzanı da birleştirdikten sonra şimdi ne yapıyorum? Bir bu köşeye batıyorum, kaydırarak çıkartıyorum. Bir bu köşeye batıyorum, yine kaydırarak ipi ilmeğimin içinden geçiriyorum. Sonra bir zincir çekip tığın üstüne ipimi alıp 2 motifi daha alıyorum. 2 motifi daha da aldıktan sonra şöyle şuradan arasından ilmeği çıkartıyorum. Daha sonra buradan arasından ilmeğimi çıkartıyorum. Ve karşılıklı trabzanların içinden yine birleştirmeye devam ediyorum kaydırarak. Bir böyle, bir de buna batıp bunun içinden. Sıra ikinci ilmek. Şöyle. Şöyle. Tekrardan buna geliyorum. Bunu da sonuna kadar bu şekilde birleştirmeye devam edeceğim ve diğer 2 motife geçeceğiz. Tekrardan sıranın sonuna kadar geldim. Hemen köşelerden geçişi yapıyorum. İpi kaydırarak yine bir zincir çekiyorum. Yine 2 tane motifimi alıyorum. İşte bu kol için mesela 8 motif ya 4 sıra örüyorum ama bu mesela arka olsaydı uzunlamasına 8 taneyi birleştirecektim. Öyle düşünün. Benim bu gösterdiğim tekniği siz hırkanın gömleğin bütününde uygulayabilirsiniz. Şöyle hemen arasından bakın geçirdim. Tekrardan ilk trabzanlara bakın batıyorum, arasından çıkartıyorum. Sonra şurasından yine batıyorum. Yine ilmeğimi oradan çıkartıyorum. Sonra tekrardan sıradakine batıp ilmeğimi çıkarttım. Tekrardan battım. İlmeğimi çıkarttım. Buradan da battım. İlmeğimi çıkarttım. İşte diğer 2 tane motifi de ekleyeyim. Uzunlamasına eklememizi tamamlamış olalım. Sonuna kadar geldiğimde de yine köşelere batıp ördükten sonra bir zincir çekip güzelce kitleyip kesiyorum. Daha sonra artık enine doğru birleştirmeye başlayacağım. Şöyle dönüyorlar.
çok dikkat etmemiz lazım. Böyle dönmesinler, düz yüzleri önümüzde olsun diye. Mesela şu an bakayım. Bu da dönmüş. Bunu da yerleştireyim. Ay, düzünü bulana kadar uğraşıyorum ben bununla. Evet, bu düzü. Bu da dönmüş. Önüme düzlerini yerleştirip birleştirmeye başlayacağım köşeden. Şuradaki köşeden başlıyorum. Bakın. Şöyle alıyorum bunu. Hemen ilmeğimi de çıkartıyorum. Aynı göstermiş olduğum yöntemle şöyle şunu alayım, önce tutayım. Daha sonra bu köşeye geleyim. Katına ayrıldı. Sonra ilk trabzanın arkasından yine batıp arasından geçireyim. Buradan batıyorum. Arkasından geçiriyorum. Tekrar buradan batıyorum. Şu ortadaki geçiş yerine kadar devam edeyim. Aynı gösterdiğim şekilde. Burada sonuna kadar geldim. Trabzanları karşılıklı yine kaydırmakla birleştirdim. Şimdi burada köşeye batmıyorum. Orada bir kasma yapmaması açısından köşede birleşme yapmıyorum. Köşelere batmadan bir zincir çekiyorum. Daha sonra buradaki kenara gelirken yine köşelere batmadan sadece trabzanların üstüne atlayıp hemen içine batıyorum. Ve ilmeğimi kaydırıyorum. Aynı bu mantıkla bu sıranın sonuna kadar birleştireceğim. Yandaki diğer iki motifi de aynı şekilde birleştireceğim. Sıradaki trabzan. Böylelikle sonuna kadar geleceğim. Dediğim gibi bu diğer ikisini de aynı şekilde birleştirip kol parçasını oluşturmuş olacağım. Burada da sonuna kadar gelince yine bitirmek için artık hem bu köşenin içinden hem bu köşeden batıyorum. İlmeğimi geçirip kilitledikten sonra da kesiyorum. Ve alta geçip diğer iki motifi enlemesine birleştirmeye başlayacağım. Sonrasında da bunu da birleştirdim ve kol parçası hazır olacak. Bütün diğer parçaları da aynı bu mantıkla birleştirebiliyoruz. Bütün parçaları ayrı ayrı tamamladım. Yani totalde elimde 5 tane parça oldu. Bir büyük arka parçası, 2 tane ön parçalarım, sağlı sollu ve 2 tane de kol parçalarım. Şimdi sıra bunları yerine yerleştirip gömleğe formunu vermekte. Bitmiş gömlek üstünde göstermek istiyorum. Parçaları yerine yerleştirdiğimizde kol için 2 motif arkada, 2 motif önde kol evi bırakacağız. Yaka için de önlerdeki birer motifi şöyle bakın, 3+3 ya motiflerimiz. Şöyle yakanın olmadığını düşünün. Bir motifi boşta bırakacağız. Bu arada gömleğin düğmelerini de diktim. İlikleri ve düğmeleri de yeri geldiğinde göstereceğim size. Yakadaki bu detay önemli. Yakayı oluşturabilmem için. Ayrıca kol evi içinde nasıl çalışacağımızı gösterdim. Şimdi öyleyse hemen ne yapıyoruz? İlk olarak parçaları yerine şu şekilde yerleştiriyoruz. Bu böyle koyuyorum. Bunu böyle koyuyorum. Şu iki motifin olduğu yer benim yaka açıklığım olacak. Yani üstten bu şekilde, burada da şöyle hemen kadrajı ayarlayayım. Bunu buradan, bunu da buradan birleştirirken
Önlü arkalı 2 motiflik açık bırakacağım ve hemen yan çevireyim. Şuraya kadar açıklığı bırakıp kol evini aşağıya kadar da göstermiş olduğum teknikle birleştireceğim. Şimdi ben bir tarafını birleştireyim. Diğer tarafı gerekirse birlikte de nasıl başladığımı, nereden başladığımı gösteririm. Birini birleştireyim, emsal olsun. Şurada gördüğünüz gibi yandan 6 tane, bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane motifi birleştirdim. Şöyle 2 önden 2 arkada ve üstü de henüz birleştirmedim. Sadece yanı birleştirdim. Ön kapaklardan birinin. Şimdi diğer ön kapaklardan birini daha birleştireceğim. Bunun için ne yapıyorum? Alt parçanın tersi dönük. Üst parçayı ön yüzü bana bakık, yani ikisinin ters yüzü birbirine bakarken üst üste koyup birleştiriyorum. Şimdi bunu da geldim. Bunun tersinin üstüne koydum ön yüzü bana bakarken ve hemen ilk olarak ilmeğimi çıkartıp köşeden birleştirmeye başlayacağım. 2, 4, 6 tanesini kol altına gelene kadar birleştireceğim. Şimdi birlikte görelim istedim burayı. Hemen alıyorum parçaları. İlk olarak üsttekinin köşesine geliyorum. Bu köşeden batıp kaydırarak ilmeğimi çıkartıyorum. Daha sonra diğer köşeyi alıyorum. Ona da batıp yine ilmeği kaydırarak ilmeğimin arasından geçiriyorum ve karşılıklı trabzanların içine batarak aslında baştan beri kullandığımız tekniği burada örüyorum. Sadece şu geçişteki, hani aklınıza takılmasın diye, 2 motifin ortasındaki, onu da göstermek istedim. Yoksa çok büyük bir fark yok bütünündeki birleştirmeden. Öyleyse şunları orta yere kadar bu şekilde örüp geleyim. Buraya kadar. Sözünü ettiğim yere kadar geldim. Şimdi buraya geldiğimde ilk önce bu köşeden batıp kaydırarak geçiriyorum. Sonra bu köşeden batıp kaydırarak geçiriyorum ve bir zincirimi çekip diğer köşeye geçiyorum. Bir buraya, bir buraya. Ve aynen 6 tane motifi karşılıklı birleştirip hırkanın diğer kapağını da yerine yerleştirmiş olacağım. O zaman kol altına kadar geleyim. Sonda nerede bitireceğimizi de size göstereyim. Kol altına kadar şimdi geldim. Burada da sadece en son bu 2 köşede işlemimi yapıyorum. Kaydırmayla bir buradan, bir de buradan, şöyle bir buradan bir buradan, sonra kitleyip burayı tamamlamış oldum. Yani her 2 kapağı da yan taraflarından takıp şimdi şöyle her 2 kapağı da yandan taktık. Üstümüz açık ve orayı tamamlayacağım. Nasıl tamamlayacağım? Şuraya kadar tamamlayacağım. Çünkü neden? Yaka oluşturacağım için 2 motif buradan, 2 motif de buradan birleştireceğim. Aynı yanları yaptığım işlem. Farklı bir şey yok. Onun için orayı da birleştireyim. Kolları yerine takmadan etrafını nasıl yapacağımıza geçelim. Omuz kısmındaki 2'şer motifi önlü arkalı birleştirerek hem burada kol evimi oluşturmuş oldum, hem de yaka için şu bir motifi açıkta bırakarak yerini oluşturdum. Buradaki köşeleri birleştirmeden bir açıklık bırakıyorum ki şimdi şunu söylemek istedim. Bakın, buradaki aslında istersek burayı da birleştirebiliriz. Burada burayı birleştirdiğimde yakayı küçültürüm. Ben bir miktar yakayı genişletmek istiyorum. Buranın şöyle göstereceğim. Şu kısımda mesela hiç arttırım yapmadan burayı toparlamıştım. Burada birer tane arttırım yapmak da istiyorum. Ve bu yakayı mesela 2, 4, 6, 8, 9 sırada tamamladık. Bundakini
bir tık daha fazla öreceğim. Yani bunda mesela 9 sırada örmüşsem bunda böyle 10-11 sıra gibi niyetindeyim. Örerken daha net karar vereceğim tabii ki. Şimdi söylemek istediğim bir şey daha var. Diğer tarafı da yapayım. Orada da yaparken hemen oraya da birlikte başlayalım. Hatta şimdi burayı bir sıkıştırıp keselim. Diğer tarafa da bunu buradan başladım. Bunu da aynı şekilde buradan başlayacağım. Bakın şuradan başlayacağım. Yine buraya kadar geleceğim. Ve diğer taraftaki yaptığım gibi orayı birleştirmeden son trabzanları birleştirerek bırakacağım. Her iki ön parçayı arka parçayla birleştirerek gömleğin formunu vermiş oldum. Tabii ki önden size söz ettiğim gibi 2 tane motifi açık bıraktım. Yaka için yeri oluşturdum. Ve kol içinde şöyle kol evimi oluşturduk üstü ördüğümüzde. Benim kol evinin genişliği kaç santim size söylemek istiyorum. Siz de kendinizinkini ona göre değerlendirebilirsiniz. 20 santim kol evim. Daha iri yapılı beyleri örerken kolu daha şöyle de yapabilirsiniz. Bir motif kol altına yerleştirerek kolu genişletebilirsiniz. Şuraya kadar birleştirip burada bir motif yerleştirecek. Nasıl anlatayım? Yani şurada mesela bir motifim olmuş olsa, şu benim bir motifim diyelim ki. Şu bir motifim ya. Bunu böyle koyup buraya yerleştirebilerek kol sayısını 4'ten 5'e çıkartırsınız enlemesine. Bu da bir fikir olarak burada dursun. Şimdi ilk olarak hırkanın etrafını öreceğiz. 3 sıra öreceğim her iki taraftan da, ama kapağı nasıl örüyorum? Şimdi şurada size göstermek istiyorum. Bitmiş olan hırkadan. Hırkanın sol tarafı benim önüme yatırdığımda sağ tarafta ilikleri oluşturacağım. Sol tarafa da düğmeleri dikeceğim. Burada şöyle bir şey yaptım. Yakada da üstü örerken bir düğme için yer oluştu. Ancak buradaki iliği yakayı örerken oluşturacağım, ama bu tepeden aşağıya olanları kenarları örerken oluşturacağım. Bu hırkada şuraya düğme koymuştum, ama bu öreceğim hırkada buraya ve buraya düğme koymayacağım. Yani 2 düğme eksik. Bunu 8 düğme ile tamamladım. Diğerini 6 düğme ile tamamlayacağım. Şimdi burada size yerini gösteriyorum ki düğme, üstte de düğme yapmak isteyenler burayı bir sırada yapacaklar. Tepeyi örerken onu söyleyeceğim. Şuraya da her iki motifin kesiştiği yere ilik açtım. Bakın. Her iki motifin ortasına açtım. Nasıl, nereye açtım bu ilikleri? Şöyle yaptım. Yandan 3 sıra örüyorum. 3 sıra örerken ilk sırada hiçbir şey yapmadan kenarı örüyorum. Bu şekilde bakın. Burada tepeye de batıyorum, boşluklara da batıyorum birer kere. Şimdi orada geçişi şuradan itibaren başlayıp geçişi göstereceğim. Bir sırada da ilikleri açmaya başlayacağız. Onun için bu tarafla başlayalım. Önüme yatırdım. Yaka kısmındaki köşeden örmeye başlıyorum. Bu köşeye hemen ilk olarak bir ikili trabzan öreceğim. Bu şekilde örüyorum. Daha sonra bunu tığımın üstüne alayım, gizleyerek devam edeyim. Daha sonra alttaki ikili trabzanların tepesine bir ikili trabzan örüyorum. Bu şekilde de iki motifin kesiştiği yere kadar geleyim. Şuraya kadar geleyim. Ortaya kadar geldim. Trabzanların üstüne ikili trabzan örerek şimdi köşeye bir tane ikili trabzan örüyorum. Sonra bu geçişte ortada kesiştikleri noktaya batıp bir ikili trabzanımı örüyorum. Sonra buradaki köşeye bir ikili trabzan ve her trabzanın üstüne bir trabzan örecek şekilde de devam ediyorum. Aşağıya kadar hiçbir farkı yok. Bu şekilde dümdüz öreceğim. Sonra tersini çevirip diğer taraftan örmeye başladığımda da
göstermiş olduğum yerlere ilikleri oluşturacağız. İlk sırayı sonuna kadar geldim. Burada köşenin içine de bir tane ikili trabzanımı örüp bir zincir çekiyorum. Yükseliyorum. Etrafında döndürüyorum. Arkasından alıp sahte ikili trabzanımı örüp çeviriyorum. Artık diğer yüzden örmeye devam edeceğim ve bu yüzden örerken de iliği açacağım sıradayım. Hemen dibimin yanındakine batıyorum. Bir ikili trabzan örüyorum. Şimdi ilik açacağım yere kadar geleyim. Yani o da neresi biliyor musunuz? Şu ortaya ördüğüm trabzan vardı ya, oraya kadar geleyim. Sözünü ettiğim yere yaklaştım. Şimdi burada bir trabzan daha var örmem gereken. Örüyorum. Ve bir zincir çekip bu trabzanı atlayıp yanındaki trabzanın üstüne bir ikili trabzan örerek devam ediyorum. Şimdi bunu bu şekilde devam edip ben 6 tane açacağım ilik. Yakada ve altında bu sefer istemiyorum ama size gösterdiğim gibi siz 6 değil 7'yi bu sırada tamamlayabilirsiniz. 8'i yakayı örerken açacağız. Yani en üstteki iliği yakayı örerken açıyoruz. Siz şimdi ben burada 6 açarken siz 7.'yi de yapabilirsiniz eğer istiyorsanız. O zaman yukarı kadar aynı bu mantıkla devam edeyim. İkinci sıranın da ilikli sıranın da sonuna geldik. Bakın burada açtım. Artık burada açmadım. Normalde diğer gömlekte burada da açmıştım. Altını çiziyorum. Aradaki farkı belirtmek istiyorum. Şimdi burada son trabzana kadar ördüm. Artık son sıradayım. Son sırada yapacağım işlem her bir trabzanın üstüne bir trabzan örerek aşağı kadar ilerleyeceğim. Tabii ki burada hani ilik açtığım yerin içine de bir trabzan öreceğim döndürdüğümde. Orayı doldurarak geçeceğim. Döndürdüm. Hemen dibine değil yanındakine batıyorum. Ön yüzden örmeye başladım parçayı. İliğin olduğu yeri de birlikte geçelim istedim. İşte bu şekilde iliğin içine örüyorum. Yanındaki trabzanın tepesine batarak örüyorum. Aşağıya kadar da bu mantıkla devam ediyorum. Diğer kapağı hani düğme dikeceğim kapağı ise burada ilk sırayı nasıl örmüşsem hiçbir farkı yok. Onu 3 sıra olarak öreceğim. Yani iliksiz 3 sıra öreceğim. Aynısı ilik açmadan. Öyleyse diğer kapağın da önünü örüp geleyim yaka kısmına geçelim. Bitirdik ilikli olan sırayı. Bu tarafı öreceğim ama şimdi bunu buradan örmeye başlamıştım biliyorsunuz. Düz tarafından. Bunu buradan öremeyeceğim için hani ben sağ elimi kullanıyorum. Tabii ki sol elini örenler benim tam tersimi yapacak. Ne yapıyorum bu defa? Hemen geliyorum. Tabii ki etek ucundan başlıyorum buradan. Şuradan. Aynı buradakinin 3 sırasını ilik açmadan öreceğim. Hiçbir farkı yok. İki tarafında sağlı sollu ön cephesini ördüm 3 sıra. Burası ilikli sıram, burası düğme dikeceğim sıram. Şimdi yakayı öreceğiz beraberce. Yakayı örmek için şöyle hemen önüme alıyorum. Şu köşesinden başlayıp trabzanları öreceğiz. Hemen şuradan başlayacağım. Yani şu yaka kısmını şuradan başlayacağım. Size göstereceğim. İlk 2 sıra yaka kısmı değil. Yakanın zeminini hazırlayacağım. Onun için de şuradan başlayacağız örerken. Şimdi şuradaki trabzan şu boşluğun olduğu yerle başlarken şöyle tığın üstüne ipimi alıyorum. Bir tane şu başa batarak ikili trabzanımı örüyorum. 1 2 ve şu şekilde ikili trabzanımı ördüm.
Daha sonra tığın üstüne ipimi alıp boşluğa geliyorum. Boşluğun içine de bir tane ikili trabzan örüyorum. Daha sonra tekrardan tığın üstüne ipimi alıp şu kesiştikleri orta yere de batıp bir ikili trabzan örüyorum. Sonra bu boşluğa işte burada söylemem gereken, sağ taraf yani önünüze koyduğunuzda sağ üstünüzdeyken solda olan kısımdaysanız eğer, burada yakada da düğme dikecekseniz işte bir zincir örüp atlayıp geçip buraya yapacaksınız. Burası sizin ilik kısmınız olacak yakada. Ancak benim gibi ikinci hırkada yaptığım gibi yakada ve altta düğme örmeyecekseniz buraya da hemen bir trabzan, bir birleştikleri yere buraya da bir trabzan. Şimdi burada da birleştikleri yere bir trabzan. Gözüme güzel gözükecek şekilde aslında örüyorum. Daha sonra şurada köşe var. Köşenin içine de bir trabzan örüyorum. Derken sırasıyla artık buradaki trabzanların üstüne öreceğim. Şuraya gelene kadar. Orayı birlikte geçelim. Buraya geldiğimde de şimdi burada düz bir geçiş sağlamak istiyorum. Şimdi, buraya bir tane ikili trabzan. Daha sonra şu birleştikleri yere bir ikili trabzan. Buradaki köşeye bir ikili trabzan. Sonra yeniden burada kesiştikleri yerdeyim. Oraya batıp ortasına bir ikili trabzan. Yani aslında buradaki olay şöyle. Böyle alıp tuttuğunuzda şu gidişatın, düzgünlüğün bozulmaması. Sonra buradaki trabzanın üstüne bir tane ikili trabzan. Şurada ilmeğin arasına mı girdim? Yok. Buraya geldi mi açıklık iki tane kaldırır. Daha sonra şuraya bir tane derken köşeye ve bundan sonra burada anlaşılacağı gibi sonuna kadar aynen bu şekilde örerek burayı dümdüz geçeceğim. Buraya bir tane, buraya bir tane, buraya bir tane öreceğim. Aynı hırkanın etrafında yaptığım gibi köşelere bir tane, ortaya bir tane. Buraya da geldiğimde yine aynı burada yaptığımı burada da düzgün bir şekilde geçiş yapmak için belli aralıklarla trabzan örüp düzgün bir görüntü sağlayacağım. İlk sırayı bu şekilde tamamlayacağım. İlk sırayı tamamladım. İkinci sıraya da dönerken yine aynı burada ördüğüm her bir trabzanın üstüne bir trabzan öreceğim. Bu sırada da hiç farklı bir şey yok. Döndürüyorum. Sırasıyla her bir trabzanın tepesine bir trabzan. Burada sonuna kadar geldim. Şöyle kilitledikten sonra ipi kesiyorum ve artık yakayı örmeye başlayacağız. Nasıl başlayacağım yakayı örmeye de? Şuradaki bir uçtan bir uca kadar yerimiz var ya. Her iki taraftan da 7 tane trabzanı sayacağım. 7 sağda, 7 solda açıkta bırakacağım ki şöyle yakanın alt kısmı oluşacak. Şuradan itibaren örmeye başlayacağız. Ne yapıyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'yi saydım. Burada 8'e batarak trabzanları örmeye başlayacağım. Diğer yakada size göstermiştim uzunluğu 9 santim diye. 9 sıra diye. Ben bu defa ya 10 ya da 11 bakacağım duruma göre bir tık daha fazla öreceğim uzunluğunu. Tekrardan geldim. Bakın 2, 4, 6, 7'yi bıraktım. 8'in üstüne battım ve ikili trabzanlarımı örmeye başlıyorum buradan. Her bir trabzanın üstüne bir trabzan öreceğim. Hiçbir farkı yok. O kadar. Her sırada da aynı şekilde üste çıkacağım. Şimdi bu iki sırayı birlikte sonuna kadar geleyim. Son sıradaki bıraktığım 7 taneyi gösterip bir üste de çıkalım. Daha sonra bütün sıralar birbirinin tekrarı olacak.
Bu şekilde örerek sona kadar geliyorum. Bakın. Burada 7 tane trabzanı bırakacak şekilde geldim. Şimdi artık yukarıya çıkıyoruz. Hiçbir farkı yok. Normal çakma trabzanımızla çıkıyoruz. Daha sonra döndürüp üstündekinin de yanındakine geçiyorum ve her bir trabzanın üstüne bir trabzan örüyorum. Bu şekilde dilediğimiz uzunluğa kadar örebiliriz. Sona doğru geldiğimde son 2 sırada belki şu kısmı, yani son trabzanı 2 tane örerek biraz ucunda eğrilik, sivrilik yapabilirim. Deneyerek göreceğim. Duruma göre tabii ki size de nasıl yaptığımı göstereceğim. O zaman yakayı bitirip geleyim. Yakayı 7 sıra olarak ördüm. 8. sıraya geldiğimde sizinle beraber bir üste çıkmak istedim. Çünkü 8. sırada artık minik bir şey yapacağım yakada. Hadi gelin şimdi beraberce yapalım. Hemen önüme alıyorum yakayı. Buradayım tam olarak. Şimdi burada bir trabzanla yukarı çıkmıştım. Tığın üstüne ipimi alıyorum. Aynı trabzanın dibine bir ikili trabzan daha örerek devam ediyorum. Sıranın sonuna kadar her trabzanın üstüne bir ikili trabzan örerek devam edeceğim. Başta yaptığımı arttırmayı yani sonda da yapacağım. Bu sıranın da sonuna geldiğimde artık son trabzanın üstüne bunu 2 kere batıp şöyle üstten batalım. 2 kere batıp arttırma yapacağım. Daha sonra yukarı çıkıp aynı gösterdiğim şekilde bu sırada herhangi bir farklı bir şey yok. Her bir trabzanın üstüne şimdi döndürüyorum. Hemen dibine değil yanındakinin üstüne batıyorum. Her bir trabzanın üstüne birer tane trabzan örüp geliyorum bu sırada. 9. sırayı da tamamladım sonuna kadar. Şimdi hemen burada 10. sıraya yükseliyorum. 10. sırada da hiçbir arttırmam yok. Her trabzanın üstüne bir trabzan örerek devam edeceğim. Bir üst sıraya geçerken yine köşelerde bir arttırma yapacağım. Orada buluşuruz. Zaten bir üst sıra artık benim son sıram olacak. 2 sıra fazla örüyorum. Diğer kum beji olan gömlekten. O gömleğin yakası 9 sıraydı. Benim önümdeki gömleğin yakası 11 sıra olarak tamamlanacak. Son sıraya çıkarken de şimdi yine bir çakma trabzanımı örüyorum ve hemen dibine bir tane daha çakma trabzanımı örüyorum. Bu şekilde yakaya minik bir sivrilik vermiş oldum. Yaka küt, sivri durmasın diyenler bu benim yapmış olduğum arttırmaları yapmayacak. Sadece bu. Çok minik zaten bir arttırmayla genişlettim. Son trabzanın üstünde de yapıp artık yakayı tamamlamış olacağız. Artık son sıranın sonundayım. Başında yaptığım arttırmayı sonunda da yapıyorum. Son trabzanın tepesine batıp iki tane, önce birini daha sonra diğerini öreceğim.
Ve yakayı böylelikle de tamamlamış olacağız. Şimdi yakayı kesiyorum. Ay, ipi kaydırdım. Ay, ip kötü oldu. Neyse, ben onu düzeltirim. Burada kesiyoruz ipi ve daha sonra kolun yapımına geçelim. Ben kollardan birini yerine yerleştireyim, diğerini ise birlikte örelim. Kolun bir tarafını yerine yerleştirdim. Şimdi diğer kol parçasını beraberce kol evine yerleştireceğiz. Bunun için yine aynı genelinde kullandığımız birleştirme tekniğini kullanacağız. Hemen arkasını çeviriyorum. Koltuk altı kısmından başlayacağım. Şuradan başlayacağım. Böylece birleşip önden de dönüp kol altında tamamlayacağız. Hemen şöyle yaklaşalım ve başlayalım. İlmeğimi çıkarttım. İlk olarak bu kol altındaki şu iki motif var ya, alttakinin köşesinden batıp hemen şu şekilde kaydırma ile ilmeğimi çıkartıyorum. Daha sonra kol parçamı alıyorum. Onun da hemen köşesinden batıp yine kaydırma ile ondan da ilmeğimi çıkartıyorum ve karşılıklı ilk trabzandan başlayarak birleştirmeye başlıyorum. Bir dakika, şöyle alta kaydırayım. İlk trabzana batayım. Evet. Ve karşılıklı yine burada da ilk trabzan kaydırıyorum. Hemen karşıdaki ikinci trabzan. Orada da kaydırmayla devam ediyorum. Şimdi bu şekilde devam edeyim. Burada anlaşılmayan bir şey yoktur diye tahmin ediyorum. Şu motiflerin ortak birleştikleri yerdeki geçişi yine beraber yapalım. Akılda soru işareti kalmasın. Yani şu kısmı birlikte geçelim. Sözünü ettiğim yere geldi. Şimdi burada son trabzanları birleştirdikten sonra her ikisinin köşesine de batıp ipimi kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yeniden her ikisinin bir sonraki motiflerde köşelere batarak başlıyorum. Bütün kolun tamamında da aynı şekilde birleştirmeye devam edeceğim. 4 tane motifi karşılıklı kol evine yerleştireyim. Yanlardan kol parçamızı tamamlayacağımız yere geldiğimizde birlikte örelim. Koltuk altındaki kısma kadar geldim. 4 motifi birleştirdim. Şimdi burada tekrardan bu yandaki motifin köşesinden, bir de buradaki motifimin köşesinden geçiriyorum. Sonra hemen bu karşıdaki motifin köşesine geçeceğim. Onun da köşesinden batıp kaydırdıktan sonra hemen yine yanındaki trabzana batıp ipimi kaydırıyorum ve buraya geliyorum. Buradan kaydırarak geçiriyorum. Aşağıya kadar, yani kol kısmının bitimine kadar 2 motiflik kadar uzunluğu var biliyorsunuz. Aynı yöntemle birleştireceğim. Oraya kadar birleşip geleyim. Artık tamamlamış olacağız. Son birkaç detayını da size anlatmış olurum. Kolun bitimine geldiğimde de bu koldaki köşenin içine batıyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Bir de bu köşenin içine batıp ilmeğimi kaydırarak çıkartıyorum. Ve kilitledikten sonra kesiyorum. Daha sonrasında ipimi gizlerim. Evet, erkek gömleğimizi böylelikle bitirmiş olduk. Gömleğimizi bitirmiş olduk. Şimdi diğer gömlekte düğmeleri 8 tane yapmıştım. Bir buraya, bir de buraya dikmiştim. Onu yaparken nereye dikeceğinizi gösterdim. Burada daha böyle sportif kullanım için buradan
bir düğme koydum. Daha yakısı açık kullanılır diye düşündüm. Size ölçü vermem gerekirse yeniden şöyle bir kol altından diğer kol altına ölçtüğümde parçamı 58 santim diyebilirim. Boyunu da söylemem gerekirse 73 santimde boyu. Umarım anlaşılır bir video olmuştur sizler için. Yapım aşamaları çok kolay değil tabii ki. Minik minik motiflerle 112 tane motifle ördük. Minik tığla 2 milim tığ ile tamamladım yapımını. Şöyle söyleyeyim. Boyunu bir sıra daha kısa yapmanız mümkün. Bunun için eksi 12 motif düşünmeniz gerekiyor. Daha kısa boylu bir beyefendi içinse mesela daha kısa da olabilir. Çünkü bu boyu yani 1.80 üstü beyefendiler için daha uygun diyebilirim. Umarım anlaşılır ve sizler için güzel bir video olmuştur. Her zamanki gibi videonun sonuna geldiğimde kaç adet ip gittiğini söylüyorum size. Diğer ilk kum bejini biliyorsunuz 17 adet demiştim. O 50 gramlıktı. Bu 100 gramlık. Bundan 9 adet açtım. 9 adet kullandım. Bunu da bırakayım. Her ikisini de 2 milim tığ ile tamamladım. Yani şöyle medium large 1.75 1.80 civarı beyefendiler için uygun. Onu da yeniden belirtmek isterim. Ölçüyü ona göre ayarlayın. Yapacağınız kişinin ölçüsünü alıp çalışın derim. Beğendiyseniz de sizlerden güzel kalbinizi rica ederim. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemezseniz beni çok mutlu edersiniz. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.